Herkese selam arkadaşlar. Bugün böyle güzel bir manzarada videoyu başlatmak istedim. Çanakkale'ye şehitliğe gidiyorum. Hem maneviyatından dolayı hem de sanırım Türkiye içerisinde en sevdiğim rota olduğu için motosiklet sahibi olduğum vakitlerde her yıl belki de 50 defa falan ziyaret ettiğim şehitlikleri ziyaret etmek istedim. Hava biraz güzeldi bugün ya da güzel olacak diyebilirim şu anlık. Çok sis vardı ve soğuktu buraya kadar. Herhangi bir tarih anlatımıyla şehitlikleri gezmeyeceğim. Onun yerine sakinlikle geçecek bir yol videosu yapmak istedim. Hem biraz sohbet hem biraz görsel olarak da şehitlik görseliyle, manzarasıyla, biraz da bilgiyle gideriz diye düşünüyorum. Yolda çok fazla sis olduğu için benzinlikte durdum. Sisin içine girdiğimizde yağmurun içine girmiş gibi hissettiriyor çünkü. Ve biraz ıslandık diyebilirim açıkçası. Yavaş yavaş çıkalım. Yine yol üzerinde anlatmaya devam ederiz. Video düşüncesi aklıma geldiğimde acaba tarihi bilgi falan versem mi diye çok düşündüm de bu benim haddime değil diye düşünüyorum. Çünkü Çanakkale tarihini sanırım anlatacak yeterliliğe sahip bir insan değilim. Sıfırdan anlatmak gibi bir hadsizliğe de asla erişeceğimi düşünmüyorum. Benim amacım sabah güzel havayı değerlendirmek, hem de sizlere şehitliği birazcık olsun göstermek. Güncel olarak ne durumda hem onu görmüş oluruz. Hem biraz dışarıdan gelecekler için bir günde ne kadarı gezilebilir, ne yapılabilir, nereleri ziyaret etmeliyiz gibi fikir sahibi olabileceğiniz bir video hazırlamayı düşündüm. Tam bir rehber de değil, izlerken keyif alabileceğiniz bir video çıkar inşallah diyelim. Şu anda Çanakkale'nin Biga ilçesinden Çanakkale merkeze doğru seyahat ediyorum. Bursa üzerinden özellikle Çanakkale'yi ziyaret etmek isteyen olursa mecburen bu rotayı gitmek durumunda. Yani köprüden geçmeyeceğim. Onun yerine daha keyifli olabilsin diye feribot tercih edeceğim. Feribota da Lapseki'den binmeyeceğim. Çanakkale merkeze gidip binmeyi düşünüyorum. Biraz rotayı farklılaştıracağım açıkçası. Normalde daha kısa sürede oraya ulaşmak mümkün benim adıma. O zaman Lapseki'de görüşürüz diyelim. Lapseki'ye girdiğimde size feribot kısmını göstermiş olur. Daha sonrasında ise Çanakkale merkezden feribota bineriz. Evet, girdiğimiz yer Lapseki. Feribot girişini buraya vermişler. Bu genelde değişiyor bizde. Yani Lapseki'de feribot girişi çoğu zaman değişkenlik gösteriyor maalesef. Eskiden benim hatırladığım, hatta geçtiğimiz yıl giriş buradandı. Burayı kapatıp arka tarafa vermişler. Çünkü bu sefer yolda çok büyük kuyruklar oluyor. Araçlar, tırlar feribot kuyruğunda şu anda. Evet, Çanakkale merkeze gelmiş bulunmaktayız. Şimdi merkezden feribota doğru gideceğim. Çanakkale'nin en güzel kısmı sanırım bu kordon. Gece gündüz gezebiliyorsunuz. Rahatlamak için müthiş bir yer. Oldukça uzun bir parkur diyebilirim açıkçası. Burada tek sıkıntı Çanakkale Belediyesi'nin motorcuların böbrek sağlığı için düzenlemiş olduğu şu yol olsa gerek. Konuşurken bile zorlanıyorum açıkçası. Feribota doğru geçeceğim. Öncesinde de bir durmam lazım. Durup aralarımı falan ayarlayıp eldivenlerimi çantaya koyacağım. Orada kuyruk yapmanın pek bir lüzumu yok. Orada Çanakkale'de çoğu ilimizden farklı olarak yaya geçitlerinde duruluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Daha Avrupa'yı bir şehir diyebilirim yani. Feribot'tan herkese merhaba. Eceabat'a
geçmeyi düşünüyordum da Kilitbayır hemen kalkıyormuş. Zaten arası çok kısa mesafe. Kilitbayır'a gideceğiz. Oradan da Eceabat'a geçeceğiz. Eceabat'tan karnımızı doyurmaya, karnımızı doyurduktan sonra ise şehitlik ziyaretine başlamış olacağız. Kilitbayır'a gelmiş bulunmaktayız. Buradan şimdi Eceabat'a döneceğim. Eceabat'tan benzin takviyesi yapacağız. Sonrasında ise şehitliklere girmiş olacağız. Burası Kilitbayır'dı. Çıkışı buradan yapmayı düşünüyorum. Tarihi Yarımada'yı biraz gezeceğiz ve şu an geldiğimiz noktaya tekrar geri dönmüş olacağız. Baştan aşağı gezmiş oluruz. Maalesef müzeye geldim. Müze kapalı. Yani bugün kapalıymış. Üzülerek devam ediyorum şimdi. Eğer merak edenler olursa diye de söyleyeyim. Yemek yediğimiz yerden dümdüz devam ettiğimizde 57. alay yolunda tabelaları göreceksiniz. Müze hemen girişinde zaten. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi diye geçiyor. Navigasyonlarınıza yazarsanız da 57. alay şehitliğine doğru yola çıkıyorum. Birlikte gidelim. Siperleri falan gezelim. İnsanların genelde durmadığı yerlerde duralım. Sizler de görün. Gözlemleyin istiyorum. Conkbayır, Kemal Yeri ve 57. alaya doğru devam ediyoruz. Bu yol ileride göreceksiniz savaşın kesiştiği bir merkez gibi aslında. Şu kadarcık mesafede birbirine karşı savaşan insanlar olduğunu hayal edin. Ve inanılmaz zor şartlarda tabii yaşanan şeyler. Sadece rotası için bile, şu sürüş için bile gelebilirsiniz buraya. Çok zevklidir. Ancak yazın çok fazla yılan var burada. Hatta tabelalarını falan da görürsünüz. Birazcık daha dikkatli şekilde gelirseniz, gezerken daha dikkatli gezerseniz yararınıza olur diye düşünüyorum. Bölüm bölüm yerlerde bu şekilde yazıtlar göreceksiniz. Benim daha küçüklüğümde bile önlerinde fotoğraflarım vardı. Oturup okuyabilirsiniz hepsini. Karşımızda Lone Pine var. Arkadan buradan soldan da gidebilirsiniz. Ki ben öyle yapmayı düşünüyorum. Lone Pine'ın arka girişi burası. Önden de arabalarınızı bir şekilde park edip yürüyebilirsiniz. O imkanınız da mevcut. Nasıl yapalım? Şuraya bırakalım. Şu temizlik ve düzeni maalesef bizim anıtlarımızda bugünlere kadar göremiyorduk. Yakın zamanda yeni yapılanlar biraz daha iyi oldu diyebilirim. Anzaklar her yıl buraya gelip bir şekilde temizliğini falan yapıyorlar, düzenini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi sadece burada genç olarak bizler değil, memleketinden kilometrelerce uzakta Avustralyalı dostlarımız da canlarını verdi. Yani savaşın kazananı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zamanda dünyanın hiçbir alanında savaş hiç kimseye hiçbir şey kazandırmamıştır bence. Şimdi buradan devam edeceğiz. İlk hedefimizde siperler var. Siperlere gidiyoruz. Çok fazla otlarla kaplı olduğu için insanlar siperleri çok fazla fark edemiyor açıkçası. Ama etrafımız tamamen siperlerle kaplı diyebilirim. Yani yolun sağı solu her yeri tamamen siper. Biz daha öncesinde sağ taraftan Türk siperlerine bir giriş gezi yapmıştık. Çalılardan dolayı siper olduğu anlaşılmıyor. Ve savaşın izleri hala duruyor. Şimdi siperlere geldik bakın.
Birazdan duracağım. Buralarda girişleri vesaireleri de var. Birazcık siper gezelim. Bu arka kısım Türk siperleri. Bunları yakın zamanda açtılar. Burası bizim ülkemizde savaşmaya gelmiş kişilerin siperleri genelde. Şöyle Anzakların tünelleri. Burada yerin üstünde olduğu kadar da yer altında da savaşlar sürüyordu. Gördüğünüz gibi oldukça fazla tünel var. Yani resmen bomba savaşları gibi savaşlar oluyordu. Yerin altından kazıp, yanlış bilmiyorsam, yer altına dinamit döşeyip insanları bir anda toplu şekilde toprağın altında bırakma gayretindeydi. İki tarafta aslında. Yani ciddi anlamda çalışan bir kazı ekibi vardı burada. Ve sürekli birileri siper kazmakla görevliydi ve kazıyordu. Tek yaptıkları şey siper kazmak olan insanlar vardı. Tabii ki savaşıyorlardı da. Ve toprağın altındaki savaş en az üstündeki kadar da çetin geçen bir savaştı burada. Şuralarda bir yerde daha giriş olması gerekiyor. Göstereyim ben size. Buraları eğer biraz böyle yağmur sonrası falan gelir incelerseniz, eşelerseniz birazcık, mutlaka o zamanlarda kullanılan kafes tellerden ya da şarapnel parçalarından çok rahat bulabiliyorsunuz. Yani savaş o kadar yakın bir tarihte olduğu için aslında izleri de hala duruyor yani. Evet, şuradaydı giriş, bak buldum. Yani şu şekilde sürekli tüneller var. Ve bu tüneller aşağı iniyor. Eskiden kapalı değildi bunlar. Yani bizim büyüklerimiz buralara işte bakıyorlar, giriyorlar, ediyorlar. Ne var ne yok incelemesini yapıyorlar. Çok mantıklı değil çünkü yazın gerçekten yılan yuvası gibi bir şey oluyor burası. Bu tarafta ise Türk siperleri var. Türk siperleri kademe kademe arkaya doğru devam ediyor. Bu arada bilgilendirme için de hani buraya gelirim, rehbere ihtiyacım olursa falan diyorsanız, girdiğiniz yol üzerinde gördüğünüz her tabelanın yanında durun ve şu bilgilendirmeleri mutlaka okuyun. Eğer bunları okursanız rehbere ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Özel aracınızla geliyorsunuz zaten genelde. Okuyarak devam edebilirsiniz. Okuyarak, bilinçlenerek, bilgilenerek buralarda devam edebilirsiniz. İlla ki rehber ihtiyacınız da bulunmuyor. Ben size bir rota olarak gösteriyorum. Şimdi 57. alaya doğru gideceğiz. Oradan ise Kemal yerine doğru geçeceğiz. Kemal yerine geçmeden önce ise size çok güzel bir yer göstereceğim. Cesarettepe'ye gideceğiz. Adını oradaki gösterilmiş olan cesaretten alan tepemize çıkacağız. Sonrasında Conkbayır'a varmış oluruz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakın, buralarda da her yerde bilgilendirme olarak zaten bilgi yazıları mevcut. Ancak tur şirketleriyle gelirseniz buralarda asla durmayacaksınız bu arada. Durursanız eğer sadece bir siperlerin olduğu alanda durduruyorlar diye biliyorum. Daha sonrasında ise 57. alaya, sonra hemen Conkbayır'ına geçiliyor. Kişisel aracınızla geliyorsanız tur şirketlerinin götürdüğü rotadan gitmek zorunda değilsiniz tabii ki. Yani rota bu ama bence mutlaka inceleyerek gidin. Çünkü her zaman buraya gelecek fırsatınız olmayabilir. Bunu gelmişken değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka her yerini gezmenizi şiddetle öneriyorum. Yani gelmişken tüm şehitlerimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Burası 57. alay şehitliğimiz. Şu aşağısı da Kesikdere Şehitliği diye geçiyor. Aşağıda sadece metal üzerinde şehitlerimizden kimliği belirlenen kişilerin isminin yazdığı bir anıt şeklinde bir bölüm yaratılmış durumda. Şöyle bahsettiğim şey, mesela şu anda geldim. Buradan devam edebilirim gezmeye. Ama burasını merak ediyorum. Ne yapmalıyım? Hemen bakıyoruz. Cesarettepe'den boyuna bomba sırtlı Türk siperleri diye yazmışlar. Geldiğimiz nokta orası ve siperler hala devam ediyor ki birazdan gideceğim yerde de göreceksiniz. Savaşın en kanlı olduğu bölüme doğru geçelim bakalım. Evet. Mehmet Çavuş Anıtı ve Cesarettepe. Bu yol biraz bozuktu. Muhtemelen daha bozuktur. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim bakalım.
Şöyle göstermek için geldim. Araburnu Yarlıları. Şu çıkıntıyı görüyorsunuz. O zamanki araziden çok da fark yok şu an. Şimdi gidelim. Nereye gidelim? Conkbayır'a doğru devam edelim. Ve Conkbayır'a gelmiş bulunuyoruz. Burada Anıt Parkı'nı buradan gezebilirsiniz. Ama bence arabanızı mutlaka ileriye park edin. Sonrasında geziye çıkın. Şimdi bir tripod alalım. Tripodumuzla, kameramızla dolaşalım. Aslında dakika olarak çok fazla geç kalmamışım. Bu sebeple de elimde bir hastane gezisi de yapabilecek kadar vaktim olduğunun farkına vardım. Şimdi Abide'ye giderken bir de orada bal mumuyla canlandırılmış zamanın hastanesi görüntüsü var. Orayı bir ziyaret edelim. Hadi gidelim. Evet, şimdi hastaneye geldik. Hilali Ahmer Hastanesi. Müze kart geçiyor mu? Burada geçmiyor. Geçmiyor değil mi? Alan olduğu için burası. Tamam. Kolay gelsin. Abide'deyiz. Şehitlik turunun sondan ikinci bölümü. Daha sonrasında Şahinlere şehitliğine gideceğiz. Burada da Anıtkabir'de Aslanlı yolda olduğu gibi gelen ziyaretçiler saygı için
başlarını öne yesinler diye farklı bir yürüyüş yolu düzenlendi. Bence çok mantıklı. Sağlı sollu Çanakkale Savaşı'nda kaybettiğimiz isimler yazıyor. Bu yol bilmeyenler için ya da ilk defa gelecekler için söyleyeyim. Buradan geldik. Burası tek geliş. Buradan devam edeceğiz. Devam ettiğinizde ise geldiğiniz yola bir şekilde bağlıyor. Abi de turunu gerçekleştirdik, bitirdik. Aslında şehitlik turu da kısmen bitmiş oldu. Şimdi rotam geriye dönmek. Sakin sakin geri dönmeden önce de bir şehitliğe daha uğramayı planlıyorum. Sadece kısa zamanda gezmek isteyenler için bir rota çıkartmak istedim açıkçası. Kendi kafama göre. Ben çünkü sürekli bu rotadan gidip geliyorum. Yani detaylı inceleyelim dediğimiz zamanlar oldu. Geldik buraya. Her şeyi okuyarak, elimize tarih kitapları alarak da incelemesini yaptık. Ama emin olun sadece bir yerden iki yere geçmek, yani bir yeri incelerken ikinci yere geçmek mümkün olmadı. Her yeri tarih, her yeri gezilisi, her yeri görülmesi gereken, bence her Türk vatandaşının mutlaka uğraması gereken bir güzergah. Şimdi yavaş yavaş rotamızın sonuna yaklaşıyorum. Son bir şehitlikte göstermek adına şu anda kameramı kapatmak zorundayım. Şehitlikte tekrar görüşmek üzere. Evet, selamlar. Şu an Şahindere Şehitliği'ne geldik. Şahindere Şehitliği gerçek bir şehitlik. Yani gerçek bir mezarlık aslında. Bu sefer benden başka kimse de yok. Kaskımı bıraktım. Burası diğer anıt olarak isimlerinin yazıldığı yerler gibi değil. Birazdan da göreceksiniz. Birçok yeri burasının mezarlık. Yani şehitlik, mezarlık. İsmi tespit edilmiş kişilerin isimlerinin yazıldığı bir anıt da var. Anıt kısmı bu şekilde. Muhtemelen şu an bastığımız yerler de aynı şekilde mezar. Daha sonrasında bu şekilde koruma altına alınmaya başlandı buraları. Burada birçok mezar var bu şekilde. Evet, şu taşların her birisi birer mezar taşı ki göreceksiniz burada da var, şurada var. Gördüğünüz gibi her yer mezar. Yani burası tarihte kayıtlı olduğu için bilinen bir yer. Az önce gezdiğimiz yerlerde ise meçhul inanılmaz fazla insan kaybettik. Bu vatan uğruna kaybettiğimiz şehitlerimiz. Ülkenin her bir parçasından buraya vatanın tamamını korumak ve bugün Cumhuriyet rejimiyle yaşamamız için hayatını feda eden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Umarım videoda yardımcı olmuşumdur. En azından bir günde, hatta şöyle söyleyeyim 4 saat gibi bir zaman zarfında bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Biraz daha zamanınızı uzatabilirseniz eğer Seddülbahir Kalesi gibi, yani Seddülbahir tarafına geçebilirsiniz. Bataryaları ziyaret edebilirsiniz. Yazın geldiyseniz eğer buraları biraz sıcak olacak. Mutlaka yanınıza araçla geliyorsanız bir mini buzdolabı almayı ihmal etmeyin. Çok su tüketebilirsiniz çünkü çok fazla gezilecek yer var. Ve bizim girişte kapalı olarak gördüğümüz Tarihi Alan Başkanlığı'na ait müzeyi geldiğinizde açık ise mutlaka ama mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Birazdan Kilitbayır'a doğru yolculuğa çıkıyorum. Yolculuk esnasındaki görüntüleri de izliyor olacaksınız. O zaman görüşürüz diyelim.
Ve bu rotada en sevdiğim yol burası. Bana yıllardır inanılmaz güzel geliyor ya. Sağımızda uçsuz bucaksız boğaz manzarası. Solumuzda orman. Ve başlayalım mı? Hadi başlayalım konuşmaya. Bugün umarım elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştığım şey, umarım birkaç kişinin rehberi niteliğinde bir bilgisayar taşır. 3-4 saat için Çanakkale'ye mi gidilir? Orası bitmez, orası gezilmez diyenlerin aksine, eğer kısa vaktiniz varsa da gezilebilecek bir Çanakkale olduğunu sizlere göstermek istedim. Şu anda saat 15.35. Ben kahvaltımı yaptığımda saat 11.35'ti. Tam 4 saat. 4 saatte Çanakkale'nin, Gelibolu'nun nerelerini gezdik? 57. alayı gezdik, siperleri gezdik. Cesarettepe'ye gittik, Conkbayır'a gittik. Abide'ye gittik, Şahinlere Şehitliği'ne gittik. Yani bunların hepsi kısa zamanda aslında mümkün. Eğer ki 1-2 gününüz varsa tabii ki daha detaylandırılabilecek. Bunu da defalarca kez söyledim. Gezi rotasıyla gezilebilecek bir Çanakkale'miz mevcut. Şehitliğimiz mevcut. Biz her zaman, her videomda üstüne basa basa söylediğim birkaç cümle var. O cümleleri söylemekten asla bıkmayacağım sanırım. En iyi araç süren, evde bekleyen sevdiklerine sağ salim dönebilendir. Tekeriniz düz bassın. Hayırlı yolculuklar. You got me acting out. You, all tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cruel. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. You promised me roses and hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty, got me feeling dusty. And I can't even whisper and it's hard to say, don't take my hand away me. Please tell me it's a dream. The worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here without you. Don't wanna walk another mile. I just can't. So please don't make me do